İzninize yiyorum. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Herkese merhabalar. Bugün sizin yorumlara sürekli yazdığınız bir tarifle başlayacağız. Uzak Doğu mutfağının aslında ülkemizde en çok bilinen ve en çok sevilen bir tarifi var. Noodle. İçerisinde Uzak Doğu esintilerinden olan güzel soslar ve baharatlar olacak. Aslında ben sürekli bu tarifi yapıyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Hazırsanız hemen başlıyorum. Deniz ürünü ve tavuk kullanmayacağım ama proteinini mantardan alacağız. O yüzden bol bol mantar kullanıyorum. Bir kişilik bir tarif yapmayı planlıyorum. Ama noodle konusunda biraz elim bol oluyor. O yüzden 2 porsiyon çıkabilir. Bunu size baştan söyleyeyim. Şimdi 7-8 tane mantar var. Kültür mantarı kullanıyorum. Başka mantarlar da kullanabilirsiniz tabii ki bulabilirseniz. Bunları şimdi güzelce dilimliyorum. Çok da ince dilimlemeyeceğim. Tabii ki tüm yemekleri hazırlarken hazırlık çok önemli. Ön hazırlık, işte malzemelerin doğranması vesaire. Ama noodle hazırlarken çok daha önemli oluyor. Çünkü tüm malzemelerin yanınızda bulunması gerekiyor. Wok tavanın ısısını hiç düşürmeden sürekli olarak sebzeleri atacağız ve soteleyeceğiz. O yüzden tüm malzemeleri hemen şipşak hazırlıyoruz. Ben kabak, havuç, kapya biber kullanıyorum. Sarı ve kırmızı Kaliforniya biber de kullanabilirsiniz. Verev olarak kesiyorum. Çok fazla pişirmeyeceğiz zaten sebzeleri. Böyle hafif dişe gelecekler. Havuçları ince uzun şekilde doğrayabiliriz veya soyacak yöntemiyle göstereceğim size. Diğeri biraz zor oluyor çünkü havuçta bazı bıçaklar kesmeyebiliyor. Şimdi soyacağın böyle biraz daha bastırarak kestiğinizde daha kalın bir parça çıkıyor. O yüzden biraz bastırarak böyle kesiyorum ve üst üste koyuyorum bütün kestiğim havuçları. Tezgaha bastırarak da yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şu şekilde normalden daha kalın çıkıyor. Şimdi bunları üst üste koyuyoruz. Ortadan 2'ye bölebilirsiniz. Tekrar üst üste koyabilirsiniz. Hepsini bir arada minik ince şeritler halinde kesiyoruz. Şefim, o ayırdığın havuç artıkları çöpe mi gidecek? Hiç de öyle olmuyor biliyorsunuz. Zaten biz burada sürekli yemek pişiriyoruz ve hiçbiri gitmiyor. Zaten burada da pişirmediğimizde eve götürüp pişiriyoruz. Yarım patatesi bile kullanıyoruz. Hiç sıkıntı yok yani bu konuda bize güvenebilirsiniz. Kabağımız var. Kafasını kestik, altını kestik. Bunda da aynı işlemi uygulayabiliriz ama ortasındaki o çekirdekler çok sulu olduğu için ben sadece kenarlarını kullanacağım. Şimdi bunda da aynı işlemi ince uzun şeritler halinde kesiyorum. Bunu bir tık daha kalın yapabilirsiniz. Şimdi ne gerek var böyle ince uzun ince işle uğraşıyoruz Yasemin derseniz aslında noodle'ın da böyle salataya benzer bir şekli var. O da böyle estetik duruyor içindeki malzemeler. Sadece bu hazırlık kısmında biraz daha dikkatli kesimler yapmanız gerekiyor. Onun dışındaki her şeyi çok kolay. Soğanla devam ediyoruz. Soğanları da piyazlık dediğimiz şekilde doğrayacağız ama ince olmayacak. Yarım soğan yeterli olacaktır. Çok da fazla gerek yok. Bunları da doğruyorum. Bunları pişirmeyeceğim tabii ki. En son aşamasında koyacağım. O yüzden bunların şeklinde şöyle en keskin verev şeklinde doğrayabiliriz. Hem süsleme için hem de lezzet için harika oluyor. Zencefile geldi sıra. Bakalım başka doğrayacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Artık pişirmeye geçebiliriz. Ama öncesinde zencefili rendelememiz lazım. Noodle için gerekli olan malzemeleri süpermarketlerde bulabiliyoruz artık. Ama bazı malzemeler bulunamayabiliyor. Ben geçen gün evde noodle yaparken susam yağı bulamadım mesela. Onun yerine başka bir malzeme kullandım. Sürpriz bir malzemeydi. Birazdan size ne olduğunu açıklayacağım. 1 tatlı kaşığı kadar rendelesek yeterli. Biraz lifli ve rendelemesi zor olduğu için püre halinde çıkıyor. Şu yeterli. Çok bile. Noodle'a kıvam veren güzel bir sos olacak. Sarımsaklı, bol sarımsaklı, hafif acılı güzel bir noodle sosu yapacağız. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar soya sosu koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar pirinç sirkesi koyacağım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar susam yağı ve şimdi söylüyorum.
Eğer susam yağı bulamıyorsanız susamla yapılan tahini bu yemeklerde kullanabilirsiniz. Tabii ki aynı tat olmuyor ama bir şekilde idare ediyoruz diyebiliriz. Yani susam etkisi veriyor. Aslında susam yağının etkisini az da olsa hissedebiliyorsunuz o yemekte. Hem sosa hem de sebzeleri sotelerken koyacağız. 1 çay kaşığı zencefil, taze zencefil, ezilmiş sarımsak koyuyorum. Dolu dolu 1 çay kaşığı kadar. Yani yaklaşık 3 diş ezilmiş sarımsak diyebiliriz. Acı sos. Bizim soya sosumuz bayağı acıymış. O yüzden ben az koyacağım ama siz acıyı seviyorsanız 1 tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz. Bu da sarımsaklı acı sostan, biraz daha böyle püre kıvamında. Ve esmer şeker. Böyle tadı dengeleyecek, o acıyla tatlıyı bir arada size sunacak. Gerçekten çok güzel bir köprü görevi görüyor esmer şeker. Toz şeker de koyabilirsiniz tabii ki. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum. Çok az su koyuyorum. Ve nişasta. Buğday nişastası olur, mısır nişastası olur. Şöyle hafif karıştırıyorum. Bu arada bunu bol bol yapıp daha sonra noodle yapacağınız zaman kavanozda saklayıp buzdolabından çıkarıp noodle'ın üzerine dökebilirsiniz. Gayet güzel olur. Tabii ki biraz pişirdikten sonra. Bu hazır. Hadi artık geçelim ocağa. Wok tavası gayet güzel ısındı. Evet, şimdi sos tenceremize de sosu koyuyoruz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Sadece böyle hafif tıngırdatma deriz ya, öyle olacak. Hafif zaten koyulaşmaya başlayacak kıvamı. Noodle'la birleştiği zaman güzel bir dokuya sahip olacak. Üzerinde gerçekten parlak ve çok lezzetli bir sosla servis etmiş olacağız. Artık o mavi duman çıkmaya başladı wok'tan. Şimdi kenarlarına doğru yağı veriyorum. Hemen mantarları atıyorum. Wok tava aslında artık bizim mutfaklarda da bulunuyor. İçerisinde bir şey haşlayabilirsiniz, kızartabilirsiniz. Çok güzel sallarken de çok rahat edebiliyorsunuz. Ve ısıyı her yere eşit verdiği için bütün sebzeler veya pişirdiğiniz yemek eşit pişiyor. Sebzelerin sonuna doğru gelirken noodle'ı atacağım. Çünkü makarnadan çok daha erken pişiyor noodle. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra sebzelerle birleştireceğiz. Sebzeler kuru gözüküyorsa ara ara yağı böyle kenarlarından vererek ıslatabilirsiniz veya su da koyabilirsiniz isterseniz. Ocağın altını hiç kısmıyoruz. Sürekli yüksek ateşte pişiriyoruz. Bunu unutmayın. Suyumuz da kaynadı. Tuzunu da atıyorum. Bu arada tuz konusuna geleyim. Tuzu çok fazla koymayacağım çünkü soya sosunda zaten yeterince tuz var. Şimdi biraz pişiriyoruz. O soyanın içindeki tuz daha fazla yoğunlaşmaya başlayacak. Ben yerken eğer gerek duyarsam tuz koyacağım. Sadece noodle'ları pişirirken tuz ilave ettim suyuna. Onunla idare edeceğim. Önce biberleri atıyorum. Çok pişirmemeye dikkat edin. Gerçekten böyle dişe gelir kıvamda olması gerekiyor. O yüzden yüksek ateşte zaten pişirip o ilk çiğliğini kaybetmesini sağlıyoruz. Şimdi ben yine kenardan biraz yağ veriyorum. Ve devam ediyorum. Bu sos işte tıngırdadı, mis gibi oldu. Kapatıyorum hemen altını onun. Brokolileri de ilave ediyorum. Zencefil. Buna da sarımsağı ilave ediyorum. Yaklaşık 1,5 diş kadar ettim. Kenarlardan koyuyorum soğanları. Bir şey değil mi? Bu başlı başına noodle olmadan bir yemek oldu yani. Kenardan biraz daha yağ verin. Bu arada çok yağ veriyormuşum gibi gözükmesin. Gerçekten gıdım gıdım veriyorum. Çok az veriyorum. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Noodle'lar suya girmeye hazırlar. Bu bir porsiyon olarak geçiyor ama ben 2 tane koyacağım. Evde genelde 2 tane koyup yiyorum. O bir tanesi bana yetmiyor. Of ne kokular çıktı biliyor musunuz şu anda? İnanılmaz. Dişe gelir kıvam nasıl olur diyorsanız şurada görebilirsiniz. Brokoliler hala sertliklerini koruyorlar. Böyle kendilerini salmamışlar ve renkleri böyle çok daha canlı bir yeşile dönmüş. Aynı zamanda kabaklar da öyle. Evet, noodle oldu artık. Noodle'ları wok tavasına geçirme zamanı. Soya filizi, susam,
Biraz da taze soğan. Ocağın altını kapattık. Bunu bir güzel tabaklamaya geçelim. Üzerine biraz yer fıstığı, susam, taze soğan ve soya filizi. Soya filizi, soya fasulyesinin filizlendirilmiş hali. Bazı marketlerde paketlenmiş olarak bulabiliyorsunuz ama bulamadığınızda aslında konserve olarak da satabiliyorlar. Veya bulabilirseniz soya fasulyesini böyle eskiden yaptığımız gibi ıslak pamukların içerisine koyup kendiniz filizlendirebilirsiniz. Hadi yiyelim. İzninize yiyorum. Uzak Doğu'ya gittim geldim. Gerçekten bu stüdyodan çıktım geldim. O esinti tamamıyla bu tabakta var. Sebzeler tam dişe gelir kıvamda pişmiş. Noodle'ın üzerine o sos gerçekten tam anlamıyla yapışmış. Yani güzel bir doku sağlamış ve bu da nişasta sayesinde. Tüm sebzeler ve noodle gerçekten birbiriyle çok dengeli olmuş ve bence bol sebzeli olması çok daha sağlıklı kılıyor aslında. Noodle'ı az ve sebzesi bol olması benim tercihim ama siz tabii ki içerisine et de koyabilirsiniz. Bol bol noodle yani Çin eriştesi de ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bu sosu muhakkak deneyin. Bol bol yapın, kavanozla buzdolabında saklayın. Çok çok lezzetli olmuş. Videoyu beğendiğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şipşak Tabaklar'da bir sonraki bölümde görmek istediğiniz bir tarif varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Ay bir şey değil mi? Kendim yaptım diye demiyorum ama çok güzel olmuş.